Ev avcısı bugün Kuşadası Soğucak'ta. Bugün Soğucak'taki villamızın tanıtımını yapacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mart ayının ilk haftasındayız ve burada havalar ısınmaya başladı. Ayrıca pandemideki bu hafta sonu sokağa çıkma yasakları da burada bitti. Bunu neden söylüyorum? Bu aralar eğer beğendiğiniz evler varsa, ister bizim evlerimizden ya da gayrimenkullerimizden ya da başka gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımızdan beğendiğiniz yerler varsa bence çok fazla beklemeyin. Havaların ısınması ve hafta sonu yasaklarının bitmesi büyük bir ihtimalle gayrimenkullere de yansıyacak. Nasıl yansıyacak? Hem daha hızlı satışlar olmaya başlayacak. Yani bulduğunuz gayrimenkulü kaçırabilirsiniz. Hem de bu hareketlilik fiyatlara da yansıyacak diye düşünüyorum. Küçük antiparantez bunu belirtmek istedim sizlere. Evet, şimdi gelelim bulunduğumuz siteye. Hemen sitemizden bahsedeyim. Sitemizde villalarımız 400. Yani her bir blokta 4 adet dubleks ev mevcut. Ayrıca sitemizin bir adet açık yüzme havuzu var. Çocuklar için de yüzme havuzu mevcut. Bulunduğumuz ev köşe konumunda. Benim size tanıtacağım ev köşe konumunda. Bunu neden söylüyorum? Çünkü köşe konumunun olmasının çok büyük avantajları var. Hem bahçe payı diğerlerinden biraz daha büyük hem de daha mahrem. Hatta içeriye girmeden önce isterseniz biraz size bahçeden bahsedeyim. Evimizin oturduğu alan aşağı yukarı 150 metrekare. Buraya yeni çam ağaçları dikilmiş. Gene karşı tarafa da yeni çam ağaçları dikilmiş. Böylelikle siz bu çam ağaçları aşağı yukarı 2 metre kadar büyüklüğe geldiğinde hem yolla ilişkiniz kesilecek hem yandaki komşunuzla daha mahrem bir yaşama sahip olacaksınız. Tabii ki bu tarafta da aynı şekilde de yürüyüş yolunda ağaçlarınız 2 metreye ulaşınca dediğim gibi çok mahrem bir ev elde etmiş olacaksınız. Doruk, hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Otopark mevcut değil fakat önünüz çok müsait. Hatta biraz yoldan içeriye doğru girinti var. Buraya 2 tane ya da 3 tane çok rahat aracınızı park edebilirsiniz. Hemen evet, şimdi içeriye girelim. Ve çelik kapımızdan içeriye giriyoruz. Açık mutfak, salon bir plana sahip alt katımız. Girişte sol tarafta bir tane şirin bir portmantomuz mevcut. Ve alt tarafında da gene şirin küçük bir ayakkabılığımız var. Bunun en sevdiğim yanı bir boy aynasına sahip olması. Güzel düşünülmüş çünkü evden çıkarken üstümüze başımıza bakıp dışarıya çıkabiliriz. Evet, ben size önce mutfak bölümünü tanıtmak istiyorum. Mutfak bölümümüzde bir U tezgah kullanılmış. Geniş bir tezgah. U olmasının bence güzel bir avantajı var. Hem tezgahınızı büyütmüşsünüz hem de depolama alanınız biraz daha avantaj sağlamış. Lavabonun ön tarafında geniş bir penceremiz var ve pencerenin her iki kanadı da açılıyor. Böylelikle bahçenize de buradan bakabiliyorsunuz hem de hava alabiliyorsunuz, evi havalandırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Dolaplarımız beyaz lake ve kulpsuz tercih edilmiş. Evet, şöyle isterseniz bir detaylarına bakalım. Evet, bir depolama alanı ve evet, kapakların kapanması da güzel. Stopperları güzelmiş. Hemen buradan çekmecelerimize bakalım. Doruk, istersen şöyle bir adet örnek çekmecemizin, evet, bunların da kapanması gayet güzel.
Burada bulaşık makinesi için yerimiz ayrılmış. Burada fırın ocak bölümü var ve aspiratör bölümü bırakılmış. Burada buzdolabınızı koyacağınız yer, elektrik bölümü. Burada da çok küçük bir depolama alanı bırakılmış. Evet, hemen buradan salon bölümüne geçelim. Salonumuz 25 metrekare, mutfağımızda 7 metrekare büyüklüğünde. Salonumuzda geniş seramikler tercih edilmiş. Tavan bölümünde de bir ışık havuzumuz var. Bu ışık havuzu şurada bir S yapıp mutfak bölümüne burada S yaparak bir kavis çizerek geliyor. Bu da estetik olarak göze hoş gözüküyor. Bu bölümden verandaya çıkabiliyoruz. Hemen size verandamızı da göstereyim. Alt katımız 25 metrekare artı 7 metrekare. Bunun yanında bir de 17 metrekarelik verandamız var. Ve yazın çok büyük bir ihtimalle büyük bir zamanınızı verandada geçireceksiniz. Buranın şöyle bir güzelliği var. Buradan baktığınız zaman oturduğunuz yerden bile Kuşadası manzarasını çok rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bahçe bölümüne de geçebilirsiniz, veranda bölümüne de geçebilirsiniz. Bu güzel manzara eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz diye düşünüyorum ve çok büyük vaktinizi de burada geçireceksiniz diye düşünüyorum. Hatta isterseniz buradan bir separatörle ya da bilemedim artık sizin güzel fikirlerinizle yan tarafla da kapatıp bir mahremiyet sağlayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Evet, tekrar salonumuza geriye döndük. Buraya elektrikler ve anten girişleri bu bölüme konulmuş. Yani televizyon bölümü ya da televizyon ünitesini burada değerlendirebilirsiniz. Orada zaten bir girinti var ve bence de en uygun kullanılacak bir yer. Aynı zamanda arka bölüme bir L koltuk alınabilir. Buraya şu şekilde L koltuk koyduğunuzu düşünün. Ortada gayet geniş bir alan kalıyor. Evet, yukarıya çıkmadan önce hemen burada bir adet ortak tuvaletimiz var. İsterseniz ortak tuvaletimize bakalım. Bir adet Hilton lavabomuz mevcut ve burada da küçük bir tuvalet için depolama alanı bırakılmış. Bu da gayet iyi değerlendirilmiş. Aynı zamanda hemen bu bölümde de çamaşır makinenizin yeri ayrılmış. Evet, hemen buradan çıkıyoruz ve üst kata geçiyoruz. Bu ev diğerlerinden farklı olarak birkaç dokunuş var. Onlardan bir tanesi bu merdivenler normalde mermer fakat laminant yapılmış. Ayrıca bu alttaki yerdeki seramiklerde daha açık tonlardayken bu evde özellikle ev sahibimiz ufak tefek değişiklikler yapıp bunları koyu renkli yapmış. Üst katımıza geldik. Üst katımızda 3 oda mevcut. Üst katımızdaki ilk odaya giriyoruz ve birinci odamız kare şeklinde 10 metrekare civarlarında. Hemen kapının karşı tarafında bir adet pencere kullanılmış. Bir kanadı açılabilen PVC penceremiz mevcut. İkinci odamıza geçmeden önce hemen bir ortak banyomuza göz atmak istiyorum. Ortak bir banyo tuvaletimiz mevcut. Gene bir Hilton lavabo. Aşağıdaki gibi aynı şekilde bir depolama alanı mevcut. Ve duşakabinimiz. Duşakabininin şöyle bir küçük ayrıntısını söyleyebilirim isterseniz size. Yerler kaymaz seramik. Aynı şekilde duvarda da aynı rengi ve tonu korumak adına yukarıya kadar çıkıyor. Evet, buradan çıkıyoruz ve ikinci odamıza giriyoruz. Üst kattaki ikinci odamız. Burası da 10 metrekare. Gene kare şeklinde. Bu taraf karşı taraftan manzarayı izleyebiliyorsunuz. İsterseniz hemen şöyle bir size manzarayı gösterebilirim. Buranın önü çok ferah ve açık. Ve Kuşadası'nı tamamen görüyorsunuz bu odadan. Ve üst kattaki son odamıza ebeveyn odasına geçiyoruz. Ebeveyn odamızda 12 metrekare ve ayrıca bu odada bir adet de balkonumuz var. Tavanların hepsinde, bütün odalarda ışık havuzu kullanılmış. Bütün odalarda laminant parke kullanılmış. Islak zeminlerde ve koridorlarda da seramik kullanılmış ve büyük boy seramiklerden kullanılmış. Hepsi de koyu renkli. Hemen size bir de şuradan balkona çıkıp orayı göstermek istiyorum.
Çok sessiz ve huzurlu bir site ve ev, onu söylemeliyim sizlere. Buradan Kuşadası manzarasını görebiliyorsunuz. Daha doğrusu Kuşadası Körfezi'ni çok rahat görebiliyorsunuz. Karşı tarafınız şu an için zeytinlik. Bir de şunu size belirtmek istiyorum. Burada bir elektrik direğimiz var. Burası yeni yapılaşan bir yer. O yüzden elektrikler henüz aşağıya alınmadı. Herhalde yakın bir süre içinde onların aşağıya da alınacağını düşünüyorum. Böylelikle bu direk de sizi bundan sonra engellemeyecek. Evimizin teknik özelliklerine gelecek olursak 100 metrekare, 3+1, aşağıda bir adet tuvalet, üst katta da ortak bir tane banyo tuvalet mevcut. Şimdi sizlere konumunu göstermek istemiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü birazdan buradan denize kaç dakikada gidebileceğimizi göstereceğim. Hatta yol üzerinde alışveriş merkezlerini de göstereceğim size. Böylelikle kafanızda ne kadar bir sürede gidip geleceğinizi anlayacaksınız diye düşünüyorum. O zaman şimdi aşağıya inelim. Evet, tekrar bahçemize geriye geldik. Küçük bir iki not söyleyeceğim. Ondan sonra da denize gideceğiz. Bahçemizin hemen dış tarafında bahçe hortumumuz ve çeşmemiz mevcut. Doruk, hiç yağmur oluğu gördün mü? Görmedin değil mi? Evet. Bence çok başarılı bir şekilde saklamışlar. Bak. Gördün mü? Yağmur suları buradan aşağıya iniyor. Bence gayet başarılı olmuş. İsterseniz şimdi son olarak da buradan denize ne kadar uzaklıkta aracımızla gidip bir bakalım. Evet, şimdi evimizden çıktık ve buradan hem alışveriş merkezlerine bakacağız hem de denize acaba kaç dakikada ulaşabileceğiz. Saatlerimiz 16:55. Acele etmeden yavaş yavaş gidelim. Evet, evimiz ana yola çok yakın. 2 dakikada ana yola aracınızla inebiliyorsunuz ve burada sağ tarafta yeni yapılan bir alışveriş merkezi var. Eczaneler, restoranlar, bütün hepsi burada mevcut. Evet, güneş de geliyor. Ben şöyle güneş gözlüğümü takayım. Evet, motosikletimiz de geçti. Evet, buradan sağ tarafı görebilirsiniz. Burası yeni yapılmış bir alışveriş merkezi diyebiliriz ve burada her türlü ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Ayrıca ben size bahsetmiştim. Nazilli pazarı burası. Hemen onun yan tarafında Migros var. Nazilli pazarı bir halk pazarı. Bütün Kuşadalı'nın bildiği ve geldiği bir yer. Evet, ben buradan şimdi sola dönüp denize doğru ilerliyorum. Buradan yine benim en sevdiğim yerlerden birisine giriyoruz. Nazilli sitesinin önü. Burası artık buraya indikten sonra aşağı yukarı 15 kilometre boyunca sürekli sahil var ve bisiklet yolu var. Doruk, buradan Kadı Kalesi'ni de bir gösterebilir miyiz? Evet, ben burayı çok seviyorum ve Kadı Kalesi'nden şu anda hemen sahile doğru iniyoruz. Aslında buradan daha yakından da hemen karşı taraftan da çıkabilirdik. Fakat çok da önemli değil bence. Evet ve sahilimize geldik. Evet, tam 5 dakikada sahile geldik. Aracınızla 5 dakikada sahile, bu güzel plaja inebiliyorsunuz. Doruk, istersen şimdi hemen plajımıza bir ayak basalım. Ne dersin? Haydi gidelim. Doruk, bayağı bahar gelmiş ya. Baksana, papatyalar çıkmış Doruk. Gördün mü? Ama kopartmasaydın ya. Yapma ya. Hay Allah. Niye koparttın şimdi sen? 2 tane papatya.
Ben normalde de buraya gelip fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bu mevsimlerde burası harika oluyor. Çayınızı bir termosa koyup, çayınızı, kahvenizi termosa koyup, evde kurabiyenizi hazırlayıp her zaman gelebileceğiniz bir yer. Kışın acayip keyifli oluyor ki yazı söylemek bile istemiyorum zaten. Denizi ve sahili görebiliyorsunuz. Uçsuz bucaksız bir sahil. Buradan Milli Park'ın dağlarını görüyorsunuz diye düşünüyorum. Karşı tarafta Samos. Plajımız ve denizimiz kum. Biraz daha ilerledikçe plaj genişliyor. Valla bana soracak olursanız burada yaşamak acayip keyifli ve güzel. Tavsiye ederim kesinlikle. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum. Biz biraz buranın tadını çıkartacağız birazdan. Eğer bu evi beğendiyseniz ve satın almak istiyorsanız lütfen beni hemen arayın. Bunun haricinde ev almak, satmak ya da kiralamak istiyorsanız yetkili gayrimenkul danışmanınız ben Atilla İşler sizlere hizmet vermek için bekliyorum. Lütfen beni telefon numaralarımdan arayın. Instagram'dan, Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.